Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle bu harika çantayı uygulayacağız. Biliyorsunuz bu çanta ünlü bir markaya ait ve ben de bu çantayı çok beğendiğim için uygulamak istedim. Şimdi yapım aşamasına geçmeden önce sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyorum önden. Bir bakış açısı oluşması açısından iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi bu çantada ben çalışırken Milano Raffia kullandım. Fakat tek kat olarak kullanmadım. Çünkü tek kat inanılmaz ince oldu. Ve bu çanta birazcık tok bir çanta arkadaşlar. O yüzden böyle salaş görünümlü olmaması açısından çift kat kullandım arkadaşlar. Şu rengini seçtim. Tam olarak kodunu bilmiyorum. 2 numara diye hatırlıyorum ama yanılıyor olabilirim. Böyle güzel bir renk. Genelde markaların kullandığı bir renk tonu bu. Ve markaya yakın bir renk tonu olmuş oldu. Ben çift kat kullandım arkadaşlar ve çift kat kullandığım zaman 6-0 3,5 milim tığla ördüm. Gayet iyi oldu. Onun dışında malzeme olarak şöyle bir sapa ihtiyacınız olacak arkadaşlar. O kısma gelince zaten açıklayacağım. Başka bir malzeme ihtiyaç yok arkadaşlar. Astar yok modelde. O yüzden astar yapmadım. Şimdi ölçülerine gelelim arkadaşlar. Ben tamamen orijinale yakın ölçülerde çalıştım ve yakaladım diyeyim. Yani fıstık sayısı her şey aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmadım. Onlar da 11 fıstıkla başlamış. 11 fıstıkla başladım ve 19 fıstıkla gövdeyi bitirdim. Yani burada 4 sıra artış yapıyoruz iki taraftan. 11 ile başladıktan sonra 19'a ulaşıyoruz ve 5 sırayı düz örüyoruz arkadaşlar 19 fıstık boyunca. Böylece gövdeyi hemen bitiriyoruz. Şimdi çantayı nasıl yaptım? Çanta 3 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Ön parça, arka parça, bir de şu ara parça arkadaşlar. Daha sonra bu 3 parçayı birleştiriyoruz. Ön ve arka parçada ipi kopartarak yaptım. Ara parçada ise farklı bir yöntem kullandım. Burası kısa olduğu için ipi kopartmaya gerek kalmadı ve artışlar olmadığı için o yöntemi kullandım. Arkalı önlü örmedik, tek taraflı ördük, artışlarımızı yaptık. Saplar kısmında da eksiltmelerimiz var arkadaşlar. Onları uyguladım ayrı ayrı, burada da ip takarak o şekilde yaptım ve burada da ipi kopartarak yaptım. İpleri koparttıktan sonra arka tarafa gizliyoruz arkadaşlar, yürütmüyoruz çünkü kalınlık yapacağı için. Onu da o şekilde tamamladım. Bütün parçaları ördükten sonra etrafına sık iğne dolaşıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ve daha sonra sık iğnelerden parçaları zigzag şekilde birleştiriyoruz. Ve çantamızı tamamlıyoruz. Daha sonra sap kısmına geçtim. Sap kısmında buna benzer bir sap kullanılmış. Ben de bu şekilde yaptım. Tabii ki biz buraları elle monte etmiş olduk. Siz dilerseniz dikiş makinesiyle buraları diktirtebilirsiniz. Bu parçayı kullanmadan önce ufak minik örgü parçaları yaptım buraya arkadaşlar. Çünkü sapı monte etmek için onu yapmam gerekiyordu. Orijinalde de o şekilde yapılmış. Bu deri sapı o örgü sapların içine monte etmiş olduk. Gayet hızlı örülen bir çanta ve kolay bir çanta arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Kesinlikle zor bir çanta değil. Tabii ben ilk çıkartırken modeli ilk defa yaptığım için denemeler, yanılmalar yaptım. Ama siz videoyu dikkatlice seyrederseniz zaten her şeyi anlatıyorum. Şimdi ölçülerinden biraz bahsetmek istiyorum. Orijinalde şuradaki genişliği 33 santimdi arkadaşlar. Bakın bende de 33 santim çıktı. Uzunlukta 17 santimdi diye hatırlıyorum. Bende de 17 santim çıktı arkadaşlar. Yani boyut olarak orijinalle aynı boyutlarda çalışmış oldum. İsterseniz vakit kaybetmeden çantanın yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir parça öreceğiz. 2 tane parçadan oluşacak. Ben bir tane parçasını ördüm, modeli çıkarttım. Şimdi diğer parçayı beraber öreceğiz. Bu parçayı örmekle başlıyoruz arkadaşlar. Ben Milano Raffia'yı çift kat olarak kullanacağım ve 6-0 3,5 milim tığ ile öreceğim. Bu arada ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Başlamadan önce ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten orijinale yakın çıkarttım ölçüleri. Hiç oynama olmadı. Şu en geniş kısmı 33 santimdi orijinalde. Evet, ben de 33 çıkarttım. Şu gövde kısmının ölçüsünü de 16 santim olarak vermişler. Ben de tığlamadan sonra yaklaşık 16,5 santim olarak çıkarttım. Tahminimce orijinale yakın ölçülerde
tasarlamış olacağız. Evet, şimdi vakit kaybetmeden zincirle başlayalım. Evet, zincirle başlıyoruz. 33 artı 1 zincir çekeceğiz. Yani 3'ün katı artı 1. Ben 33 artı 1 ile uyguladım bu modeli. Siz diyelim ki daha da büyütmek istiyorsunuz çantanızı. O yüzden 3'ün katı artı 1. Örneğin 45 artı 1 yapabilirsiniz. Yani sürekli 3'ün katı şeklinde büyütebilirsiniz çantanızı. Evet, şimdi 33 adet zincirle başlayalım. İlk önce bir kilit yapıyoruz. Daha sonra çok fazla sıkı olmayan zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 33 adet zincir çekip geliyorum. Evet, 33 adet zincirimi çektim. Bir zincir daha çekiyoruz. Çünkü 33 artı 1 demiştik. Bunu da çektik. Şimdi ters tarafından yapacağım sık iğnelerimi. Şimdi bu benim 34. zincirim. 33. zincirden başlıyorum arkadaşlar. Bakın şurada kesik çizgi şeklinde loplarımız var. Şu. Bu loplardan tığımızı geçirerek sık iğne yapıyoruz. 34. zincirdeyim. Çevirdim. 33. zincirden başlıyorum. Şu şekilde tığımı sokuyorum, ilmek alıyorum. Tığımda 2 tane var. İkisini beraber topluyorum. Kesik çizgi gibi olan loba batıyorum, ilmek alıyorum. Bu şekilde ikisini beraber çekiyorum. Arka lobuma, kesik çizgime batıyorum, ilmek alıyorum. Bu şekilde ikisini beraber çekiyorum. Tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Ve ikisini beraber çekiyorum. Bu yöntem birazcık zorlayabilir arkadaşlar. Ama bence bu şekilde yapın. İlk sıra önemli. Görüntümüz güzel olsun. Çok da zor bir yöntem değil. Alıştıktan sonra eliniz gerçekten bu yöntemden vazgeçemiyorsunuz. Çok farklı başlangıç zinciri teknikleri var. Ben öyle bir video hazırladım, kanalımda mevcut. Herkese pratik bir bilgi olsun diye, yeni başlayanlar için yardımcı olsun diye 3 farklı yöntem gösterdim. Tabanı başlarken 3 farklı başlangıç zinciri tekniğini gösterdim. İsteyenler o videomu seyredebilir. Yani oradan en kolayınıza geleni seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Arka loplara batarak sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şu en son arkadaki loba birlikte batalım istedim. Bakın şuradaki loba batıyorum. Ve son sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde son sık iğnemizi yaptık. Şimdi şu şekilde bir düğüm atıyoruz ve ipimizi kopartıyoruz. İpimizi çok kısa kopartmayalım arkadaşlar. Arkaya birkaç yerden gezdirerek gizlediğimiz için, yani şu kadarlık bir parça yeterli gelir. Şu şekilde sabitliyoruz. Daha sonra bitirdikten sonra hepsini beraber gizliyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu ilk sıradaki ilmek sayınızın 33 adet olması lazım arkadaşlar. Beraber sayalım. Şunu saymıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu düğüm attığımız yer. Şuradan itibaren sayıyoruz. Çünkü bu sık iğnenin önünde olmuş oluyor başağımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Şunu da sayıyorsunuz. 33. 33 tane sık iğnemiz var. Şimdi bu noktada bir ölçü vermek istiyorum size.
Şöyle ölçelim. Bakın 18 santim geldi. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya ip takacağız. Nereye ip takacağız? Bakın şu bizim ilk sık iğnemizin tepesi. Buraya tığımızı sokuyoruz. Birazcık fazla ip ayırıyoruz ve şu şekilde bir ilmek alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra üzerinden bir tur şu şekilde ipimizi doluyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Bir kez daha doluyoruz. Şu şekilde bir kez daha doluyoruz ve ikinci zincirimizi çekiyoruz. Daha sonra üçüncü zincirimizi çekiyoruz ve dördüncü zincirimizi çekiyoruz. 4 tane zincir yapacağız arkadaşlar. Şimdi 4 zincirimizi çektik. Şimdi fıstıklarımızı yapmaya başlayacağız. İkili fıstıklarımızı. İkili fıstıklarımızı 2 sık iğne atlayarak yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilkine şu noktaya batmayacağız. Bu zincirimize ait bir nokta. Yani şu zincire ait bir nokta. Biz hemen ondan sonraki sık iğneye batacağız. Buraya değil, şuraya batacağız. Nasıl yapıyoruz? Tığımıza ip alıyoruz. İkinci zincire batıyoruz. İlmek alıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Birazcık uzatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ikisinden ipimizi geçiriyoruz ve bekletiyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Aynı noktaya tığımızı sokup ilmek alıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane var. Önce ikisini çekiyoruz. Daha sonra kalan üçünü topluyoruz. Ve ilk fıstığımızı yapmış oluyoruz ikili grubun. Şimdi burada toplama yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Daha sonra ikinci fıstığa geçiyoruz. Tığımıza ip alıyoruz. Aynı noktaya tekrar tığımızı sokup ilmek alıyoruz, uzatıyoruz. Önce ikisini çekiyoruz. Bunları bekletiyoruz. Daha sonra tekrar ip alıp aynı noktaya tığımızı sokup ilmek alıyoruz. Bu ilmeğimizi uzatıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane var. Önce ikisini alıyoruz. Daha sonra üçünü alıyoruz. Ve böylece ikinci fıstığımızı yapmış oluyoruz. Bu noktada şunu yapmıyoruz arkadaşlar. Bu noktada sadece toplayıp diğer ikili fıstığa geçiyoruz. Yani diğer ikili fıstığa geçerken zincir yapmadan geçiyoruz. Şimdi ikinci ikili fıstığa geçeceğiz. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüsüne yapacağım. İpimi doladım. 1, 2, 3. Üçüncüsüne tığımı sokup ilmek aldım. Şu şekilde 3 tane var. İkisini çekiyorum. Bu ikisini bekletiyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokup ilmek alıyorum. Uzatıyorum. 4 tane var. 1, 2, 3, 4. Önce ikisini alıyorum. Daha sonra üçünü beraber topluyorum. Ve bu noktada bir zincir yapıyorum. İki fıstık arasında zincir yapıyoruz. Yeni fıstık grubuna geçerken zincir yapmıyoruz. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı noktaya sokuyorum. Bu şekilde 3 tane var. İkisini çekiyorum. Bu ikisini bekletiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. İlmek alıyorum. 4 tane var. Önce ikisini çekiyorum. Daha sonra geri kalan 3 tanesini topluyorum. Ve burada zincir çekmiyorum. Çünkü bu ikili fıstık grubunu bitirmiş oldum. Yeni fıstık grubuna geçeceğim. Tekrar tığıma ip alıyorum. 1, 2, üçüncüsünden tığımı geçiriyorum. Şu şekilde uzatıyorum. Önce ikisini çekiyorum. Bu ikisini bekletiyorum. Daha sonra ipimi doluyorum. Aynı noktaya tığımı geçiriyorum. Uzatıyorum. 4 tane var. Önce ikisinden geçiriyorum. Daha sonra kalan üçünü topluyorum. Ve burada artık bir zincir yapıyorum. Bu grubun ikinci fıstığına geçiyorum. Tığımı sokuyorum. Bu şekilde alıyorum. Bekletiyorum. Tekrar aynı noktaya tığımı sokup
4 tane ilmeğim var. İkisini önce çekiyorum ve daha sonra üçünü topluyorum. Hep bu sistemle devam ediyor arkadaşlar. Sürekli 2 sık iğne atlayarak üçüncüsünü yapıyoruz. Son bir kez gösteriyorum arkadaşlar. Bu fıstık grubu bittikten sonra yeni fıstığa başlarken zincir çekmeden yapıyoruz. Şimdi tığıma tekrar ip alıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüsünden tığımı geçiriyorum. Uzatıyorum. 3 tane var tığımda. Önce ikisini çekiyorum. Bu ikisini bekletiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı şekilde aynı noktaya geçiriyorum. İkisini çekiyorum. Daha sonra üçünü hep beraber topluyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Şimdi bu grubun ikinci fıstığına geçiyorum. Aynı noktaya tığımı sokup ilmek alıyorum. 3 tane var. İkisini çekiyorum. Bu ikisini bekletiyorum. Tekrar ipimi doladım. Aynı noktaya tığımı soktum. 4 tane var. Önce ikisini çektim. Daha sonra üçünü birlikte topladım. Evet, bu şekilde arkadaşlar bütün fıstıklarımızı yapacağız. Toplam 11 adet ikili fıstığımız olacak. Şu noktada bakın şu noktada en son fıstık grubunu yapacağız ve bu son noktaya da bir tane trabzan yapacağız. Yani 11 tane fıstık, birer tane de burada trabzan olmuş olacak. Burada zincirle yaptık. Burada normal 2 defa da çekerek ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Ben bu fıstıklarımı tamamlayayım. Şu son fıstığı da beraber yapalım. Daha sonra trabzana geçeriz. Şimdi en son fıstığımızı yapalım. İpimizi aldık. 1, 2, 3. Üçüncüye tığımızı geçirdik. 2 tanesini yaptık. Beklettik. Tekrar doladık. Tekrar aldık. 4 tane var. İkisini çektim. Daha sonra üçünü topladım. Ve bir zincir yaptım. Şimdi ikinci fıstığımızı yapacağız. İpimizi aldık. Aynı noktaya geçirdik. 2 tanesini çektik. Bunları beklettik. Şimdi tekrar doluyorum. Bu şekilde 4 tane var. Önce ikisini, sonra üçünü çekiyoruz. Bu şekilde kalıyoruz. Şimdi şurada son bir ilmeğim var. Son bir tepem var. Oraya ikili trabzanımı yapacağım. İkili trabzanımı nasıl yapıyorum? İpimi doluyorum. Buraya tığımı sokuyorum. Şu şekilde 3 tane var. Önce ikisini, daha sonra ikisini çekip bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde birinci sırayı örmüş olacağız. Şurayı yine bu şekilde bir kilitle bağlıyorum ve ipimi kopartıyorum yine. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ikili fıstığım var. Burada bir trabzanım var. Burada da bir trabzanım var. Şimdi artık artışlarımıza başlıyoruz. Bir ikili fıstığımızı buradan artıracağız. Bir ikili fıstığımızı da buradan artıracağız. Yani 11 olan sayımız 13 olacak. Daha sonra 15 olacak. Daha sonra 17 olacak ve en son 19 olacak. 19'da sabitleyeceğiz. Ondan sonra gövdenin tamamını 19 fıstıkla bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. Şimdi nasıl yapacağız artışımızı onu anlatayım size. Fıstıkların üzerinde 3 tane tepemiz var. 1, 2, 3. Bunlar fıstıklara ait. Şurada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekmiştim. Şimdi dördüncünün tepesine tığımı sokacağım. Ve yine 4 adet zincir yapacağım. Daha sonra zincirimi yaptıktan sonra aynı zincire şuraya fıstık oluşturacağım arkadaşlar. Yani biraz sıkışık olacaklar ama bu şekilde artış olacak. Daha sonra o fıstığımızı tamamladıktan sonra diğer fıstığımıza geçeceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şu dördüncüsüne tığımı soktum
Birazcık yine böyle uzunca bir parça bıraktım. Şu şekilde tığımı sokup ilmek aldım. Yine bir tur veya iki tur sıkıştırırsanız yeterli. Yani bir kere, isterseniz burayı da yapabilirsiniz bir kere daha. Bu şekilde yapalım. Sağlam olsun. 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Şimdi bakın aynı noktaya fıstık yapmaya başlayacağım. İpimi doladım. Aynı noktaya tığımı soktum. İlmek aldım. Uzattım. Bu şekilde ikisini çektim. Tekrar ipimi doladım. Aynı noktaya tığımı soktum. İlmek aldım. Uzattım. 4 tane var. İkisini aldım. Şimdi bu son üçünü alacağım. Bu şekilde kapatacağım. Şimdi ikinci fıstığımı yapacağım. Zincir çekiyoruz. Yine aynı noktaya batacağım. Şu şekilde ilmek alacağım ve uzatacağım. İkisini alacağım, ikisini bekleteceğim. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı noktaya sokuyorum. İpimi uzatıyorum. 4 tane var. İkisini aldım. Daha sonra üçünü beraber topladım. Bakın bu şekilde bir fıstığımız oldu. Artışlı oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi artık normal yolumuza devam ediyoruz. Şuradaki fıstıkla devam ediyoruz. Artık fıstığı yapmayı öğrendiniz diye düşünüyorum. Evet, 2 tanesini yaptık. Şimdi son bir tane daha fıstık yapıp devamında siz tamamlarsınız. Tığıma ip aldım. Şu aradaki, bakın şu aradaki fıstığa battım. İp aldım, çektim. Bu şekilde 2 tane var. Tekrar ipimi doladım. Aradaki fıstığa tığımı geçirdim. İp aldım, uzattım. 4 tane var. Bu şekilde ikisini çektim. Şimdi üçünü toplayıp bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Ve ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, fıstıklarımızı hep şu ikili fıstığın arasına yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şuralara batıyoruz. Bu şekilde fıstıklarımızı tamamlayalım. Şu son fıstığı beraber yaparız. Daha sonra son arttırma fıstığımızı da şuraya yapacağız. Ve bir tane de yanına trabzan yapıp o şekilde sırayı bitirmiş olacağız. Ben fıstıklarını tamamlıyorum. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geliyorum. Bakın. Şurada benim yapacağım en son fıstık. Daha sonra da artış fıstığımızı yapacağız. Şimdi tekrar ipimi doladım. 2 fıstığın arasına ipimi soktum. Bu şekilde 3 tane var. İkisini çektim, ikisini beklettim. Tekrar ipimi doladım. Aynı noktaya tığımı sokup ilmek aldım, uzattım. 4 tane var. İkisini çektim. Daha sonra üçünü topladım. Ve bu şekilde zincirle bağladım. Şimdi ikinci fıstığımı yapacağım. Aynı noktaya tığımı sokup ilmek alıyorum. Bu şekilde ikisini çekiyorum. Daha sonra ipimi dolayıp tekrar aynı noktaya sokuyorum. İlmek alıp uzatıyorum. 4 tane var. Önce ikisini, daha sonra üçünü topluyoruz bu şekilde. Şimdi bakın burada son bir başağım var, zincirim var. Buraya ben fıstığımı yapacağım. Yanına da trabzanı yapacağım arkadaşlar. Şimdi ipimi tekrar aldım. Bu noktaya soktum, çıkarttım, uzattım ve önce ikisini
ve bu ikisini beklettim. Daha sonra tekrar ipimi doladım. Aynı noktaya tığımı soktum. Önce ikisini, daha sonra şu üçünü beraber topladım. Bir tane zincir yaptım. Şimdi bu son ikili fıstığın ikinci fıstığını yapacağım. Yine ipimi doladım. Aynı noktaya soktum. Bu şekilde aldım ve uzattım. Bu ikisini beklettim. Şimdi tekrar ipimi doladım. Yine aynı noktaya tığımı soktum. Bu şekilde önce ikisini, daha sonra üçünü çektim. Şimdi buraya bir tane trabzan yapmam lazım. Çünkü bu trabzanların arasından tığlamayı yapacağız arkadaşlar. Onun için onu yapıyoruz. Bu şekilde tığımı doladım. Şuraya, şu noktaya, bakın şu noktaya battım. Şu ipi de aldım. Şu şekilde çektim. Önce 2, daha sonra 2 yapıp buraya bir trabzan yaptım. Bu trabzanların arasından tığlama yapacağız sonra arkadaşlar. Bu modeli bozmadan tığlama yapacağız. Bakın bu şekilde nasıl bir artışımız oluyor arkadaşlar. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane fıstığımız var. Bir trabzanımız burada var. Bir tane de zincirden dolayı burada bir tane trabzanımız var. Şimdi yine burayı kilit yapıp kopartacağız. Bu şekilde kopartacağız. Şimdi artık 3. sırayla başlıyoruz. 3. sırayı da göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra 4 ve 5'i göstermeyeceğim. Yani burada birinci artış sıramızı yaptık. 3 tane daha artış sıramız olacak. Bakın. Bunu düz yaptık. 1, 2, 3, 4 sıra artış yapmış olacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra artışlı sıra gibi düşünün. Daha sonra buradan itibaren şuraya kadar düz öreceğiz. Yani 19 fıstığa ulaşacağız son artış sırasında. Bu gövdeyi de 19'la devam ettireceğiz. Evet, şimdi 3. artış sırasına başlıyoruz. Nereden batıyorduk? Bakın zincirim burada. Şu 4. zincire tığımı sokuyorum bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra hemen bu şekilde ilmek alıyorum. İlmek aldım. Bunu bir kere doladım şu şekilde. Sağlam olsun diye. Bir kere daha dolayabiliriz. 2, 3 ve 4. 4 zincirimizi çektik. Şimdi bakın 1, 2, 3. Bunlar zaten şuradaki fıstığa ait. Ben şu araya batacağım arkadaşlar. Zinciri yaptığım araya batacağım. Ve fıstığımı yapacağım. İlmek aldım. Sokuyorum. Zincirin olduğu noktaya uzatıyorum. Ve bir kez daha sokuyorum. Artık hızlı yapıyorum. Çünkü fıstığı biliyorsunuz. Üçünü topluyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bu birinci grubun ikinci fıstığını yapacağım. Yine aynı noktaya batıyoruz arkadaşlar. Batıyoruz. Bu şekilde ikisini bekletiyoruz. Bir kere daha doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokuyorum. Önce ikisini çekiyorum. Daha sonra üçünü çekiyorum. Ve bu şekilde bakın artmaya başlıyor fıstıklarım. Şimdi ipimi doluyorum. Buraya battım. İki fıstığın arasına bakın. Karıştırmayın. 2 fıstık var burada. Aynı şekilde yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorduk.
Birazcık sıkışık oluyorlar arkadaşlar ama teknik öyle, yapacak bir şey yok. Buradaki kadar aralıklı olmuyorlar. Bu fıstıklar biraz sıkışık oluyor. Şimdi buraya batacağız arkadaşlar. Son bir kez göstereyim. Araya zincir çekiyoruz. Şimdi ikinci fıstığıma geçtim. Bu şekilde fıstıklarımı tamamlıyorum. Daha sonra burada yine sonuncu fıstığı beraber yaparız ve artışlı fıstığımızı yaparız. Buraya kadar geliyorum. Tekrar buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Buradaki son fıstığımı yapacağım ve yanına artış fıstığımı yapacağım. İpimi aldım. 2 fıstığın arasına tığımı soktum. Bu şekilde ikisini çektim ve beklettim. Tekrar ipimi doladım. 2 fıstığın arasına tığımı soktum. İlmek aldım. 4 tane var. 2 tanesini çektim ve üçünü bu şekilde topladım. Bir zincir yaptım. Şimdi ikinci fıstığımı yapıyorum. Tekrar aynı noktaya tığımı sokup ip aldım. Bu şekilde ilmeğimi uzattım ve ikisini çektim. Bunları bekletiyorum. Şimdi bir kez daha ipimi doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokuyorum. Bu şekilde uzatıyorum. 4 tane var. İkisini çekiyorum ve üçünü bu şekilde topluyorum. Zincir yapmıyorum. Şimdi artış fıstığını yapacağım. Bakın şuraya batacağım. Son ilmeğe. İpimi doladım. Son ilmeğe tığımı soktum. Bu şekilde 3 tane var. Bir kez daha ipimi doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokup ilmek alıyorum, uzatıyorum. 2 tanesini çekip daha sonra 3 tanesini çekiyorum. Ve bir zincir yapıyorum. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum, uzatıyorum ve bekletiyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokuyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 4 tane var. Önce ikisini, daha sonra üçünü bu şekilde çekiyorum ve artış fıstığımı yapmış oluyorum. Şimdi yanına bir tane trabzan yapacağım. Hemen bakın şuraya dalıyorum. Bu şekilde ipimi de içine alıyorum. Çekiyorum. Birazcık uzatın arkadaşlar. Şu şekilde trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 2 tane artış yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fıstığa yükselmiş olduk. Şimdi 2 sıra daha bu şekilde ikişer fıstık arttıracağız. Yani toplam 5 sıra örmüş olacağız arkadaşlar. 2 sıra daha artış yapıyoruz ve 19 fıstığa ulaşıyoruz. Ben bu 2 sırayı tamamlayacağım. Artışlarımı yapacağım. Sonra 5. sıranın sonunda tekrar buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, ben şimdi 5 sıra ördüm. Yani toplam 4 sıra artış yapmış oldum. Ve son sıradaki fıstık sayım 19'a ulaştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 fıstık, birer tane de burada trabzanım var. Şimdi artık bundan sonra artış yapmayacağız. Bundan sonra bir 5 sıra daha bu şekilde düz öreceğiz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 buraya kadar artış yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 düz öreceğiz arkadaşlar. Yine burada şu şekilde zincirin tepesinden başlayacağız. Ama artık normal düzenimizde devam edeceğiz. Artış yapmayacağız.
O kısmı da birazcık göstereceğim. İlk sırasını göstereceğim. Daha sonra kendim devam edeceğim. Buraya kadar bir ölçü vermek istiyorum size arkadaşlar. Siz de kendinizi kıyaslamış olursunuz. Yaklaşık 32 santime yakın çıktı. Şimdi düzleyince birazcık daha artış olabilir bu çantada. Çünkü şöyle bir eğim var birazcık artıştan dolayı. Şu uzunluğumuz da 8 santim arkadaşlar. 8 santim. Şimdi hemen devam edelim. Yani düz nasıl yapacağız onu göstereyim size. Evet, şimdi devam ediyoruz düz bölümle. Şu şekilde yine biraz ipimizi ayırıyoruz. Şuradaki 4. zincirin tepesine yine tığımızı sokuyoruz. İlmek alıyoruz. Bir kez bu şekilde yine doluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir kez daha doluyoruz. İkinci zincirimizi çekiyoruz ve 3. zincirimizi çekiyoruz. Şimdi artık düz bölümünde 3 zincir yapacağız arkadaşlar. Burada biraz kasma yaptığı için 4 zincire çıkartmıştım. Ama burada 3 zincir yapacağız. Şimdi bu 3 zincir yaptıktan sonra şu ilk fıstığımıza tığımızı sokacağız arkadaşlar. Artık artış yapmayacağımız için buraya fıstık yapmıyoruz. İpimi aldım. Buraya fıstığın arasına geçirdim. Ve fıstığımı yapıyorum şu an. Bir zincir çektim. İkinci fıstığımı da yapıyorum. Ve bu şekilde artık düz yapmaya başlıyoruz. Bir kez daha göstereyim. İkinci fıstığa geçtim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde fıstıklarımı yapacağım. Sıra sonuna geleceğim. Sıra sonunu da göstereyim. Ondan sonra devamında siz zaten rahatlıkla yapabileceksiniz. Sıranın sonuna geldim. 6. sırayı yapıyorduk. Düz sırayı yapıyorduk. Şimdi bu son fıstığımızı beraber yapalım istedim. İpimi doladım. 2 fıstığın arasına tığımı geçirdim. 3 tane var. İkisini çektim ve beklettim. Şimdi bir daha doluyorum. Aynı noktaya tığımı sokuyorum. 4 tane var. İkisini çekiyorum. Bu 3 tanesini beraber bu şekilde topluyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi ikinci fıstığımı yapacağım. Yine aynı noktaya tığımı soktum. 3 tane var. Bu şekilde ikisini çektim. Ve beklettim. Şimdi bir ilmek aldım tığıma. Yine aynı noktaya tığımı soktum. 4 tane var. Önce ikisini, sonra üçünü bu şekilde çekiyoruz ve son fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi son fıstığımızın yanında bir tane bakın zincir var. Buraya trabzanımızı yapacağız. 3 tane var tığımda. 2 defa da bu şekilde çekiyorum ve sıramı bitiriyorum. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Artık artış olmadığı için bu şekilde toparlayacak çantamız. Bakın burada da göstereyim. Bakın böyle geliyor. Sonra toparlıyor. Şuraya kadar öreceğiz. Bir 5 sıra daha öreceğiz. Yine aynı şekilde 7. sıraya başladığınız zaman 1, 2, 3. 3. zincirin tepesinden tığımızı sokacağız. Şuradan sokacağız tığımızı bakın. Tam şuradan sokacağız. 3 zincir çekeceğiz. Düz bölümde 3 zincir çekiyoruz artık. Daha sonra zincirimizi yaptıktan sonra ilk fıstığımıza sokacağız. İkinci fıstığımıza sokacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Buraya geldiğimizde son fıstığımızı yapacağız. Ve şuraya son ilmeğimize de son trabzanımızı, ikili trabzanımızı yapacağız. Ve o şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bundan sonra
Artış bölümü 5 olduğuna göre 5 sırada düz bölümü öreceğiz ve gövdeyi toplam 10 sırada bitirmiş olacağız. Düz bölümünü öreceğim. Sonra tekrar buluşuyoruz. Arkadaşlar ben şimdi düz bölümünü de tamamladım. Şu ana kadar yaptığım sıra sayısını size söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sırada gövdeyi tamamlamış oldum. İlk 5 sırayı artış sırası olarak planladım. Son 5 sırayı da düz ördüm arkadaşlar. Bu şekilde bir örgü planıyla devam ettim. Şimdi saplara geçeceğiz. Fakat saplara geçmeden önce sizinle ölçümü paylaşayım. Bakın 33 santim geldi arkadaşlar. Aynen ilk yaptığım parça gibi, herhangi bir farklılık yok. Boyumuz da 16 santim arkadaşlar. Tığlama yaptıktan sonra, yani tığlamadan kastettiğim sık iğne ile döndükten sonra etrafını bir nebze artacak. 16,5 santim civarında olacak. Şimdi sapı nasıl ayırıyoruz onu söyleyeyim öncelikle. Tabii ki belirleyicilerle sapımızı ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ayırdık ve 8.'nin ortasına belirleyicimizi koyduk. Buraya yatay trabzanımızı buradan başlatacağız arkadaşlar. Şimdi buradan da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ayırdık. 8.'ye belirleyicimizi koyduk. 8. fıstığın ortasına belirleyicilerimizi koyduk. Burada arada 1, 2, 3 tane tam fıstığımız kaldı arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde ayırdık. Artık başlayabiliriz. Şimdi bakın burada 1, 2, 3 tane zincirim var. 3. zincire tığımı sokacağım. Şuraya tığımı sokacağım. Yine gövdedeki yöntemle yapıyoruz arkadaşlar. Çok farklı bir şey yapmıyoruz. Buraya tığımı soktum. Bu şekilde ilmek alıyoruz. Yine bir tur döndürüyorum. Yani bir kere bile yapmanız yeterli. İkinci ilmekte şu şekilde sarmanıza da gerek yok. Zaten sabitleyeceğiz ama dilerseniz bir kere daha yapalım. 2 zincir çektim. Üçüncüyü de çektim. Şimdi burada bir trabzan yapacağım. Bir 7 tam fıstık yapacağım arkadaşlar. Trabzanı buraya yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hepsinin arasına gireceğim. Bu şekilde tığımı doladım. Trabzanın arasına girdim. Artık modeli biliyorsunuz. Şu şekilde çekiyoruz. Bir kez daha giriyorum. İkisini çekiyorum. Daha sonra 3 tanesini topluyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Her zaman 2 fıstık arasına zincir çekiyoruz. Ama yeni bir fıstığa başladığımız zaman zincir çekmiyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Evet, bu şekilde ilk fıstığımızı yapmış olduk. Şimdi burada zincir çekmeden ikinci fıstıkla devam ediyoruz. Bunları en son gizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi onunla vakit kaybetmek istemedim. Ona bir vakit ayıracağım. Hepsini tek tek özenli bir şekilde arkaya monte edeceğim. Nasıl monte edeceğimi de nasıl saklayacağımı da göstereceğim size. Ben devam etmeyeyim arkadaşlar. Video uzamasın. Bakın şuraya kadar geleceğiz. Burası yarım fıstığımız. Şu son fıstığı da yapacağım. Sonra şuradaki bitirmeyi size göstereceğim. Bu sırayı nasıl bitireceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son fıstığımızı da yaptık. Şimdi trabzanı yapacağız. Şuraya batacağız arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şimdi şu şekilde kalıyor son fıstığımız.
Şuraya batıyoruz. Bakın 3 tane ilmek var tığımda. Şöyle ipimizi doluyoruz. Buraya sokuyoruz. Ve ilk önce bakın 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. İlk önce şu 2 tanesini alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde 2 tanesini alıyoruz. 4 tane kaldı. Geri kalanını 4 tanesini şu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Ve bir tane kilit yapıyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz. Bakın bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada ne yapacağız? İkinci sırada bir trabzan, 6 tam fıstık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada bitireceğiz fıstığımızı ve trabzanımızı buraya bağlayacağız arkadaşlar. Yine 1, 2, 3. Üçüncüsünden tığımı sokuyorum. Bu şekilde ilmek aldım, doladım. Ve birinci zincirimi çektim. Tekrar ikinci zincirimi de çekiyorum. Ve üçüncü zincirimi çektim. 3 tane zincir çektim. Şimdi fıstıkla başlıyoruz. 6 tam fıstık yapacağız. Bu şekilde 3 tane var. Üçünü topluyorum. Bir tane zincir yapıyorum araya. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Ve 3 tanesini topluyorum. Bu şekilde bir trabzan birinci fıstığımı yaptım. Bir fıstık daha göstereyim. Evet, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. 6. fıstığa kadar geliyorum ve burada tekrar ne yaptığımızı gösteriyorum. Şimdi son fıstığımı yapıyorum. Son ikili fıstığımın, bakın burası son fıstığım. Son fıstıktan önceki fıstıktayım. Buraya şimdi ikili grubunu yapıyorum. Bakın. Şimdi böyle kalıyoruz. Burada da aynı şeyi yaptım. 3 tane ilmekle kalıyoruz. Normalde böyle topluyoruz ya. Toplamıyoruz burada. Şimdi burada ne yapacağız? Trabzanlı yaptıktan sonra beraber toplayacağız hepsini. Nasıl yapıyoruz? İp alıyoruz. 2 fıstığın arasına tığımızı sokup ip alıyoruz. Uzatıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu 3 tanesi fıstığa ait. Bu da trabzan oluşturmak için aldığımız ilmek. Şimdi bu 2 tanesinden geçiriyoruz. Bu şekilde 4 tane oldu. Ve şimdi 4 tanesini beraber topluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde topluyoruz ve bir kilit yapıyoruz. Bu sırayı da bitirmiş olduk. İkinci sırayı tamamlamış olduk. Şimdi 3. sırada bir trabzan, yarım fıstık, 4 fıstık, yine yarım fıstık, yine bir trabzan yapacağız. Şimdi burada kesmeyeceğim videoyu. Artık azaldı çünkü. Tekrar 3. zincirden geçiriyorum. Ay, geçiremedim. İki kat olunca çok karışıyor arkadaşlar. Ayrılıyor. Onun için birazcık sıkıntılı oluyor. Bu şekilde geçirdim. 3 tane zincir yapacağım.
3 tane zincirimi yaptım. Şimdi buraya bir trabzanı yapmış olduk. Yarım fıstık yapacağız. Yani bu ikili gruptan bir tanesini yapacağız. Ve 3 tanesini bu şekilde çekeceğiz, bırakacağız. Şimdi tam fıstık yapacağız arkadaşlar. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane tam fıstık yapacağız. Şimdi bakın, bir trabzan, bir yarım fıstık, 1, 2, 3, 4 tane tam fıstık yaptım. Şimdi buraya yarım fıstık yapacağım arkadaşlar. Bakın, son fıstığın ortasına giriyorum. Bu şekilde yarım fıstık yaptık. Şimdi ilmek alıyoruz. Tığımıza trabzanımızı yapacağız. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Şuradan sökülme olmasın diye tam şuraya batıyorum. Bu şekilde 2 defa da çekiyorum arkadaşlar. Şimdi kilitimizi yapıyoruz ve kesiyoruz. Şimdi burada şunu yapacağız. 2 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 4, 5 ve 6. sıralar aynı olacak. 4. sırayı şimdi göstereceğim. Bir zincirin üstüne trabzan yapacağız. Bir yarım fıstığın üzerine trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4 fıstık yapacağız ve şuraya trabzanımızı bağlayacağız arkadaşlar. Başlıyoruz. Üçüncü zincire tığımı soktum. Üç tane zincir yapıyoruz. Birazcık yüksek çekmeye çalışın zincirlerinizi arkadaşlar. Çünkü şurası biraz böyle kısa kalmaya başlıyor. Şimdi 3 tane zincirimizi çektik. Bakın bu fıstığın üzerinde bir zincir var. Tepe var. Oraya batıyoruz. Ve ikinci trabzanımızı yapıyoruz. 1 ve 2. 2 defa da çekiyoruz.
Şimdi artık fıstıkla devam edebiliriz. Sesler için kusura bakmayın arkadaşlar. Üst katta tadilat var. Evet. 2 tane trabzan, 1, 2, 3, 4 tane fıstık, tam fıstık. Şimdi zincirimizi şuraya batacağız arkadaşlar. Burada ikili trabzan yapıyoruz. Ve ipimizi kopartıyoruz. Yani şuradaki trabzanın üzerine trabzan yapmış olduk. Ve 4. sırayı tamamlamış olduk. Şimdi ben 5. sırayı da göstereyim arkadaşlar. 5. sırayı da göstereyim. Yani belki anlaşılmaz diye yine göstermek istiyorum. Şimdi nasıl yapacağız? 5. sırada yine 2 trabzan, 4 tam fıstık, 1 trabzan yapacağız. Nasıl yapacağız? Zincirin üzerine 1 trabzan, ikinci trabzanın üzerine 1 trabzan, 1, 2, 3, 4 fıstık yapacağız. Ve şuraya hemen şuraya son trabzanımızı yapacağız. Şimdi trabzanın üzerine battım. İkili trabzan yapıyorum. 2 defa da çekiyorum. Şimdi artık fıstığa geçtim. Bakın 2 trabzan, 4 tane tam fıstığım var. Şimdi şuradakine değil, şuradakine batıyoruz arkadaşlar. İkili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde olmaya başladı. Biraz şurası genelde kısa kalıyor arkadaşlar. Yani bir sonraki sırada biraz daha yüksek çekmeye çalışacağım. O şekilde ayarlayın. Şöyle çünkü dönmesi lazım. Biraz el ayarı da fark ediyor.
Yani fıstıklarınızı aslında hep eşit çekmeye çalışın. Gövdede de her yerde. Biri küçük biri büyük olmazsa göz açısından daha iyi olur. Şimdi dediğim gibi şuranın trabzanlarını biraz yüksek çekiyoruz. Burayı da birazcık yüksek çekin. Şöyle toparlasın. Ben o şekilde yapacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. 4, 5 ve 6'yı aynı yapıyoruz. 6'yı göstermeyeceğim çünkü tamamen aynısını yapacağız. Şimdi 6'yı örüyorum ve geliyorum arkadaşlar. 7 ile devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 6. sırayı da tamamladım. Ne yapmış olduk? Şu son 3 sırayı aynı yaptık. Bakın 2 trabzan, 4 fıstık, 1 trabzan, 2 trabzan, 4 fıstık, 1 trabzan yaptık. Şimdi 7. sırayı yapıyoruz. 7. sırada 1 trabzan yapacağız. Fakat şu ikinci trabzanın üzerinden başlayacağız. Biraz daha şöyle kıvrılsın istiyoruz. 4 fıstık yapacağız ve 1 trabzan yapacağız. Farklılık o. 1 trabzanımızı eksiltmiş olacağız. Buraya normalde şuradan başlatıyorduk. Şimdi şu trabzanımızın üzerinden başlatacağım. Bu şekilde aldım. Ve 3 tane zincir yapacağım. Şimdi 3 tane zincir yaptık. İlk fıstığımızı başlıyoruz yapmaya. Şimdi son fıstığımızı yapıyoruz. Bu şekilde 4 fıstığımızı yaptık. Şimdi son trabzanımızı şuraya batacağız. Ve kilitle sonlandıracağız. Şimdi 8. sıraya başlıyoruz arkadaşlar. 8. sırada ne yapacaktık? 8. sırada 1 trabzan, yarım fıstık, 3 fıstık, 1 trabzan yapacağız. Şimdi şu üçlü zincirin tepesine 3. zincirden geçiriyorum. Ve 3 adet zincir yapıyorum. Şimdi bir tane yarım fıstık yapacağız. Yani 2 tane fıstık yapmayacağız.
Şimdi tam fıstıklara geçiyoruz. 3 tane tam fıstık yapacağız. Şimdi sonuncu fıstığımı yapıyorum. Ve şimdi son trabzanımı yapıyorum. Yine şu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Birazcık daha kenara gelsin. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'i bitirdik. Şimdi 9. sırayı yapacağız. Şimdi 9. sırada 2 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın, bir tane zincirin üzerine, bir tane de yarım fıstığın üzerine yapacağız. Daha sonra 3 tam fıstık yapacağız ve bir tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Yine dediğim gibi biraz uzun çekelim arkadaşlar. Çünkü dönüş gibi oluyor ya, biraz kısa kalıyor bunun mesafesi. Üçüncü zincire tığımı soktum ve 3 tane zincir yapıyorum. Yüksek yüksek çekin zincirlerinizi. Çok sık, eğer zincirleriniz çok kısa oluyorsa arkadaşlar 4 de çekebilirsiniz. Ama ben 4 de denediğimde biraz fazla oldu. O yüzden 3'lü yapmaya karar verdim. Şimdi şuraya ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Yüksek çekiyorum bakın. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Bakın çok güzel oluyor arkadaşlar dönüş. İnşallah çok güzel bir çanta çıkacak ortaya diye tahmin ediyorum. Şimdi son fıstığımı yapıyorum. Biraz Milano rafya
Kaymıyor arkadaşlar bazen. Yağlamak gerekiyor belki. Bir de çift kat çalıştığım için ayrılıyor. Ama çok güzel oluyor bu iple. Tek kat olmazdı arkadaşlar. Birazcık tok bir çanta bu. Böyle salaş duran bir çanta değil. Biraz daha kalıp duran bir çanta. Yani marka da o şekilde. Şimdi 2 trabzan, 3 fıstık yaptık ve son trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi bu son trabzanı buraya batıyorduk ya. Birazcık şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya batalım. Şu düğümü de içine almış olacağız. Biraz daha bu tarafa kaydırmış gibi olacağız. Ve çok aşırı uzun çekmeyin buradaki trabzanınızı. Çünkü böyle bu tarafa doğru gitmeye başlıyor. Onu da söylemiş olayım. Biz bu tarafa doğru gitmeye çalışıyoruz çünkü. Biraz daha kısa çekin oranın trabzanını. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'u tamamlamış olduk. Şimdi 10. sırada bir tane trabzan yapacağız. 3 fıstık yapacağız. Ve 1 trabzan yapacağız arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 buradan değil. Şu bir sonraki ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Ve 3 adet zincir yapıyorum. Üç adet zincirimizi yaptık. Şimdi buraya yarım fıstık yapacağım arkadaşlar. Biraz uzun çekin fıstığınızı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi 2 tane fıstık yapacağız ve trabzanla bitireceğiz. İpimize, tığımıza ip alıyoruz. Buraya değil, biraz şöyle arkadaşlar. Bakın şuraya batıyorum. Hem şu düğümü ve ipi de alıyorum. Ve kısa bir trabzan çekiyorum arkadaşlar. Birazcık şöyle yamulsun istiyorum artık. Dışa gitmesin diye. Evet, 10. sıramızı da bitirdik. Kilit yapıp kopartıyoruz. Bir sürü ipimiz oldu arkadaşlar. İşte bunları eğer sık iğnenin içine alırsak çok kalınlık yaptı, çok kaba durdu. O şekilde yapılan modeller de var ama bu kadar çok sık koparılıp içine alınmaz bu ip. Çünkü hoş durmaz. Şimdi 11. sıraya geçtik. 11. sırada bir trabzan fıstığın üzerine yapacağız. Şunun üzerine yapacağız. Şu zincirin üzerine yapmayacağız. Şu fıstığın üzerine yapacağız. Bir tane yarım fıstık yapacağız. Bir tam fıstık yapacağız. Bir tane de trabzan yapacağız. Zincire değil, fıstığın üzerindeki zincire, tepeye batıyorum arkadaşlar. Eksiltiyoruz çünkü.
Yine 3 tane zincir yapıyoruz. Biraz yüksek çekiyoruz zincirlerimizi. Ve buraya bir yarım fıstık yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir tam fıstık yapacağız. Şimdi buraya bir tam fıstık yapıyoruz. Ve şimdi bir tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Kısa bir trabzan yapalım yine şuraya. Çok kısa yapamıyorsanız tekli sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar buraya. O da size bitiyor olsun. Şimdi 12. sıraya geçeceğiz. Kilidimizi yapıp kopartalım. Son sıraya geldik. Son sırada bir trabzan yapacağız. Yine fıstığın üzerine yapacağız arkadaşlar. Bir tane trabzan. Buraya yarım fıstık yapacağız. Bir tane trabzan yapıp bitireceğiz artık. Şimdi yarım fıstığın üzerindeyim. Tepesine battım, ilmek aldım ve 3 tane zincir yapıyoruz. Yine uzun çekin. Şimdi buraya yarım fıstık yapıyoruz. Ve yine şu kenara kısa bir trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde batıyorum. Çok uzatmadan. Bitiriyorum. Ve kilit yapıp bitiriyorum. Böylece 12. sırayı da bitirmiş olduk. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bir kenarınız oldu. Eğer ütüleyen bir iple yapıyorsanız arkadaşlar muhakkak ütüleyin, çok daha güzel şekil alacaktır. Ama ben Milano Raffia'yı ütülenmiyor diye biliyorum. Hatta ütüleyemiyorum arkadaşlar. Yani ütüleyenler varsa nasıl ütülüyorlar bilmiyorum ama ütülediğim zaman şey yapıyor, yapışıyor ve daralıyor yani. Şöyle birbirine yapışıyor örnekler. Ve taş gibi oluyor. Tamamen ipin şekli bozuluyor. Eğer aranızda ütüleyenler varsa muhakkak yorumlar kısmında nasıl ütülediklerini, nasıl yaptıklarını anlatırsalar sevinirim. Ben çift bezle bile ütüleyemedim arkadaşlar. Yine aynı şekilde böyle küçülüyor benim örneklerim. Zaten Milano Raffia ile de konuştum. Satışını yapan kişilerle de konuştum. Kesinlikle ütülenmeyen bir ip. Çünkü natürel bir ip değil zaten. Polyester içerikli olduğu için hemen yanıyor tahmin ettiğim kadarıyla. Evet, bu kadar arkadaşlar. Sağ tarafın sapını tamamladık. 12 sırada ördük. Şimdi sol tarafın sapını uygulayacağız. Yani aşağı yukarı aynı gibi ama yönü farklı olduğu için burayı da göstermem gerekiyor size. Tek başınıza zorlanabilirsiniz diye düşündüm. O yüzden burayı da kesmeden detaylı bir şekilde sol tarafın sapını da beraber öreceğiz.
Arkadaşlar şimdi sol tarafı yapmaya başlıyoruz. Belirleyici takmıştık. Yine kontrol edelim. Burası yarım fıstıkla başlamıştık. Arada 1, 2, 3 fıstık bırakıp yarım fıstığın ortasından başlayacaktık. Yine kontrolünüzü yapın. Belirleyicimi çıkartıyorum ve tığımı sokuyorum. Daha sonra ilmek alıyorum bu şekilde ve 2 adet zincir yapıyorum arkadaşlar. İki adet zincir yaptık. Şimdi fıstıklarımızı oluşturmaya başlayacağız. Tığımıza ipimizi alıyoruz. 2 fıstığın arasına sokuyoruz. Şöyle uzatıyoruz. Önce ikisini yapıyoruz ve bekletiyoruz arkadaşlar. Tekrar tığımızı doluyoruz. İpimizi sokup tığımızı sokup ip alıyoruz ve ikisini beraber çekiyoruz önce. Daha sonra üçünü çekiyoruz. Bu şekilde bir başlangıç yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi aynı noktaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Toplam 7 adet fıstık yapacağım. Ve sıra sonunda trabzanla bitireceğim. Bu şekilde fıstıklarımı yapıyorum arkadaşlar. Son fıstığı beraber yaparız. Çünkü burada bir detay var. Son fıstığı ve trabzanımızı beraber yapacağız. Son fıstıktayım arkadaşlar. Son ikili fıstığın ilkini yaptım. Şimdi ikincisini de yapıyorum. Ve bu şekilde 3 tanesini çekiyorum arkadaşlar. Aslında gövdede yaptığımız işin aynısını yapmış olacağız. Şimdi burada bir tane bakın tepem var. Trabzana ait bir önceki sıradan. Oraya tığımı daldıracağım. İpimi doladım. Bu şekilde 3 tane var. Önce ikisini daha sonra ikisini çekip trabzanımı tamamlıyorum. Bir tane trabzan, yatay bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam fıstığım bir trabzanım var. Kilit yapıp ipimizi yine kesiyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? 2 zincir çekeceğiz. 6 fıstık bir trabzan yapacağız. Fakat zincirimizi şuradan çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi eksiltiyoruz çünkü 6 fıstığı eksilteceğiz. Evet, tığımı soktum. 2 tane zincir yapıyoruz. 1 ve 2. 2 zincirimizi çektik. Şimdi fıstıklara başlıyoruz. 6 tane fıstığımız olacak. Yine aynı mantıkla yapıyoruz. Bu şekilde 2 tanesini çekip bekletiyoruz. Tekrar tığımızı sokup ip alıyoruz. 3 tane oldu ve üçünü beraber topluyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Ve ikinci fıstığımızı bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir bir fıstık yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstık yapıyoruz. Ve sıra sonunda buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, bir zincir bir trabzan yani 1, 2, 3, 4, 5 fıstık. 6. fıstığı yapıyorum arkadaşlar. Onu da tamamlarken göstermiş olayım. Birinci fıstığımı yaptım. Zincirimi çektim. Şimdi aynı noktaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde. Bakın üçünü topluyorum. Ve şimdi trabzanımı yapacağım. İpimi doladım. Son trabzanın tepesine ipimi soktum. 3 tane var.
Önce ikisini çekiyoruz. Daha sonra ikisini çekiyoruz ve bir kilitle sırayı tamamlıyoruz. Şimdi 3. sırayı yine zincirle başlayacağız. 2 zincir çekeceğiz. Yarım fıstık yapacağız. Ondan sonra 4 fıstık yapacağız. Tekrar yarım fıstık ve bir trabzanla bitireceğiz. Şimdi başlıyoruz. Nereden başlıyoruz? Zincirin şu tepesinden başlıyoruz arkadaşlar. Buradan başlıyoruz. Bu şekilde 2 adet zincir çekiyoruz. 1 ve 2. 3. sıradayız. 2 zincirimizi çektik. Şimdi bir yarım fıstık yapacağız buraya arkadaşlar. Üç tane var. Hepsini beraber topluyoruz. Şimdi fıstığımıza geçebiliriz. Şimdi son fıstığın üzerine yarım fıstık yapacağız. Yarım fıstıkla başladık. Yarım fıstıkla bitiriyoruz bu sırayı. Bakın burada bir zincir, bir yarım fıstık, 1, 2, 3, 4 tane fıstık, bir yarım fıstık ve şimdi trabzanla bitiriyoruz. Ve bir kilit yapıp ipimizi kopartıyoruz. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. 4. sırada 3 zincir çekeceğiz. Artık çünkü birazcık şöyle olmasını istiyoruz. Şimdi şuraya tığımı sokuyorum. Bakın. Şuraya tığımı sokuyorum. Yine zincirle başlıyoruz. 3 adet zincir yapacağız. Unutmayın. Yüksek çekebilirsiniz. Çünkü eğim istemiyoruz artık. Evet, ilk fıstığımızı oluşturuyoruz. Dört tane fıstık yapacağımızı söylemiştik. Tam fıstık. Evet arkadaşlar, zincirden oluşan bir trabzan yaptık. Bir tane fıstık yaptık. 1, 2, 3 tane daha fıstık yapacağım. Yani 4 fıstık olacak. Ve 2 tane trabzanla bitireceğim. Biri fıstığın üzerinde, biri trabzanın üzerinde olmuş olacak. Şimdi ben bu fıstıklarımı yapıyorum ve sıranın sonunda tekrar buluşuyoruz. Evet, 4. sıradayız demiştim. Bir trabzan, 4 fıstık, 2 trabzan yapacağız.
Şimdi son fıstığımı yaptım. Burada topladım ve trabzanıma geçiyorum. Tığıma ip alıyorum. Hemen fıstığın üzerindeki tepeye batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra zincirin tepesine batıyorum. Buraya da ikinci ikili trabzanımı yapıp sırayı tamamlamış oluyorum. Bir kilitle koparıyorum. Şimdi 5. sırayı da göstereyim başına arkadaşlar. Nereye batacağınızı. Çünkü 4, 5 ve 6 aynı şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi 5. sırada da yine şu zincirin tepesine batacağız. Bakın şuradaki zincirin 3. zincirin tepesine batacağız. Bir tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane fıstık yapacağız ve 2 trabzan yapacağız. Onu da göstereyim. Üçüncü zincirin tepesine tığımı soktum ve 3 tane zincir yapacağım. Bir, iki ve 3. 3 tane zincirimizi yaptık. Şimdi fıstıklarımızı yapıyoruz. Bu şekilde üçünü beraber çekiyoruz. Şimdi ben bunları tamamlıyorum. Ve şimdi 2 tane trabzan yapacağım. Onu da gösterelim. Son fıstığımı yaptım ve şurada ikili trabzanım var. İlk trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Önce ikisini çekiyorum. Daha sonra ikisini çekip burada 2 trabzanla bitirmiş oluyorum. Bu şekilde 5. sıramı da tamamlamış oldum. 6. sırada aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. 3. zincire bir trabzan yapacağım. 3. zincirin tepesine batacağım. Burada 4 fıstık yapacağım ve 2 trabzanla bitireceğim. Ben o sırayı tamamlıyorum ve geliyorum arkadaşlar. Evet bakın 4, 5, 6 hepsinde aynı yaptık. 1 trabzan, 4 fıstık, 2 trabzan. Şimdi 7. sıraya başlangıç yapacağız. Şimdi 7. sırada ne yapacağız? 7. sırada yine 3 zincirle başlayacağız. 1 trabzan yapmış olacağız. Daha sonra 4 fıstık yapacağız ve 1 trabzana düşüreceğiz. Buradan artık eksiltiyoruz. 1 trabzana düşürmüş olacağız. Yine burada zincirimizin tepesine batıyoruz. 3. zincire batmış oluyoruz. Ve 3 adet zincir yapıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 adet zincir yaptıktan sonra fıstıklarımıza başlıyoruz. Tek değişiklik en sondaki trabzanı teke düşürüyoruz. Şimdi ben burayı tamamlıyorum arkadaşlar. 4 fıstık tamamlamış olacağım. Son fıstığı beraber yaparız ve trabzanımızı da beraber yaparız. Evet sıra sonuna geldim. 4. fıstığın yani ikili grubun son fıstığını yapacağım arkadaşlar. Onu gösteriyorum. Bir trabzan 4 fıstık yaptık. Şimdi burada 2 trabzan değil tek trabzan yapacağız. Bakın şuradaki ilk trabzanın tepesine batıp 2 defa da çekiyoruz ve tekli trabzanımızı yapmış oluyoruz.
Şimdi 8. sıraya başlıyoruz. 8. sırada bir trabzanla başlayacağız. 3 fıstık yapacağız. Ve burada yarım fıstığa düşüreceğiz artık. Ve bir trabzanla bitireceğiz. Yine 3. zincirin tepesine üç adet zincir yapıyoruz. 2, 3. 3 adet zincir yaptık. Şimdi fıstıklarımıza başlıyoruz. Evet, bir trabzan, 3 fıstık yaptık. Şimdi yarım fıstık yapacağız son fıstığın üzerine. Bu şekilde çektik. Şimdi buraya bir trabzan yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi bu sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi 9. sıraya geçtik. 9. sırada bir trabzanla başlayacağız. 3 fıstık yapacağız ve bu fıstığın üzerine bir trabzan yapacağız arkadaşlar. Yine başladık eksiltmeye. 3. zincirden tığımı soktum. Ve 3 adet zincir yapıyoruz. Ve fıstıklarımıza başlıyoruz. Evet, bir trabzan 3 fıstık yaptık. Şimdi yarım fıstığımızın üzerine bir trabzan yapacağız. Bakın, burası bizim trabzanımız, burası fıstığımız. Fıstığımızın üzerine trabzanımızı yapıp sırayı bitirmiş olduk. Şimdi sayalım, şaşırmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'u bitirdik. 10. sıraya şimdi başlıyoruz. Şimdi 10. sırada bir trabzan, 2 fıstık, bir yarım fıstık, bir trabzan yapacağız. Böyle karışık gibi duruyor arkadaşlar ama elinize aldığınızda anlaşılıyor ne yapacağınız. Şimdi tekrar 3. zincirin tepesine tığımızı sokuyoruz. Ve 3 zincirle başlıyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi bir trabzan yapmış olduk. 2 tane fıstık yapacağız arkadaşlar.
tane tam fıstık yapacağız. Şimdi buraya tam fıstığın üzerine bir yarım fıstık yapacağız. Ve şimdi şuradaki trabzanın üzerine bir trabzan yapacağız. 2 defa da çekiyoruz ve bitiriyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sırayı bitirmiş olduk. Şimdi 11. sıraya geçtik. 11. sırada bir trabzan, bir tam fıstık, bir yarım fıstık, bir trabzan yapacağız. Şimdi 3. zincire tekrar tığımı soktum. Üçüncü zincire tekrar soktum ve burada 3 tane zincir yapıyoruz. 1, 2, 3. Evet, şimdi zincirimizi yaptık. Bir tane tam fıstık yapıyoruz. Şimdi buraya bir yarım fıstık yapacağız. Bir trabzan, bir tam fıstık, bir yarım fıstık. Şimdi bir tane trabzan yapacağız. Şuradaki fıstığımızın üzerine. Ve sırayı bitireceğiz. Son sıraya geldik arkadaşlar. Son sırada yine buraya bir trabzan yapacağız. Bir tane yarım fıstık yapacağız ve bir tane trabzanla bitireceğiz. Üçüncü zincire sokuyorum tığımı ve 3 adet zincir yapıyorum. Zincirimizi yaptık. Yani trabzanımızı yaptık. Şimdi yarım fıstık yapıyoruz. Ve buraya fıstığın üzerine bir trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde sıramızı bitiriyoruz.
Evet arkadaşlar, bu şekilde. Bakın gayet düzgün oldu. Şu parçayla aşağı yukarı aynı oldu. Farklı olması mümkün değil. Çok oynama yapmaz. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra şu ipleri nasıl saklayacağımızı göstereceğim size. Birkaç tanesini göstereceğim. Sonra devamında ben iplerimi temizleyeceğim ve geri geleceğim. Nasıl tığlama yapacağımızı göstereceğim. Şuradan başlayacağız arkadaşlar. Şu köşeden başlayacağız. Şu köşeden başlayıp her yere sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ama dalgalanma yapmayacak şekilde. Yani onu birlikte karar vereceğiz. 2 mi batacağız, 3 mü batacağız? Yani böyle sıkmayacak şekilde ve tepe oluşturmayacak şekilde burada sık iğnelerimizi yapacağız. Böyle döneceğiz. Buraya geleceğiz. Buradan bu şekilde devam edeceğiz. Burayı da yapacağız arkadaşlar. Çünkü burayı yapmadığımız zaman şu ovallik çok güzel olmuyor arkadaşlar. O yüzden burada bıraktığım zaman daha böyle kare gibi oldu. Şu ovalliği vermek için üzerine geçeceğiz. Yani şu sık iğnelerin üzerinden geçeceğiz. Her tarafını yapmış olacağız kısacası. Şimdi birazdan ipimizi nasıl içeri alacağımızı ve gizleyeceğimizi göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi arkaya ipinizi nasıl gizleyeceğinizi göstereceğim. Şu şekilde bir yorgan iğnesi olabilir, kullanabilirsiniz. Şimdi ilk önce şuradan başlıyoruz. Şöyle şu şekilde geçiriyorum. Birazcık şu sivriliği alalım arkadaşlar. Baştan başladım. Şöyle fıstıkların arasından geçiriyorum. Arka tarafta belli olmayacak şekilde birkaç yerden sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle fıstıkların arasından birkaç kere düğüm atarsanız iyi olur. Sökülme yapmasın. Şuradan kesebiliriz artık. Evet, bir kere daha göstereyim. O yüzden birazcık uzun tutarsanız daha iyi olacak arkadaşlar. Şöyle şuradan da geçirebilirsiniz önce. Şu şekilde. Şuradaki sivriliği birazcık alacak şekilde gergin tutabilirsiniz arkadaşlar. Tersinden yaptığınıza emin olun arkadaşlar. Şaşırmayın. Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün ipleri arkaya gizleyeceğiz. Doğru tarafa gizlediğinize emin olun. Ben bunu yapayım. Bütün iplerimi gizleyeyim. Daha sonra geri geleceğim.
Ve şu aradaki sık iğneleri nasıl yaptığımızı, nereye nasıl battığımızı onu anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde etrafını sık iğne ile dolaşacağız. Ve daha sonra artık ara parçayı nasıl yapacağımızı onu göstereceğim size arkadaşlar. Ben iplerimi temizleyip geri geliyorum. İplerimi temizledim. Şimdi şu köşeden artık sık iğnelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi şu şekilde bakın, şuradan tam köşeden tığımı soktum. Şu şekilde bir ilmek aldım ve bir zincir yaptım. Şu trabzanların arasına gireceğiz arkadaşlar. Bakın, şu yapmış olduğumuz trabzanların arasından sık iğne yapacağız. Ve genelde 2'şer adet sık iğne yeterli oluyor. Ben şimdi bu ipimi de içine alacağım. Yürüteceğim. Bakın, bir sonrakine geçtim. Bu şekilde ipimi de yürüteceğim. Biraz şöyle yuvarlak olmasına dikkat ederek doldurun arkadaşlar. Şu kısım biraz önemli, artışlı olan bölüm. Çok böyle gerginlik olmasın arkadaşlar. Gerginlik olduğu noktada 3 yapabilirsiniz. Uzak mesafeli olan yerlere. Bakın, şu araya sokuyorum mesela şu an. Yine trabzan arasından devam ediyorum. Buraya 2 tane. Bakın, bu şekilde yine şu araya batacağım. Geldik trabzanın arasına. 2 tane batıyorum. Trabzanın arasına 2 tane. Bazen geçişte uzak kalıyorsa bir tane de araya batabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, şu aralara battım. Şu aralara battım. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde bu trabzan aralarına 2 adet batacağım. Uzak mesafelerde şu aralara batarak şu şekilde döneceğim. Daha sonra şurayı yapacağım. İkinci sapın etrafını dolanacağım. Geleceğim bu şekilde. Burayı da artışlı bölümü geçeceğim. Daha sonra şu noktada tekrar buluşalım arkadaşlar. Şurayı da göstereceğim ve başlangıç noktasına geldiğimizde tekrar nasıl bitireceğimizi izah edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ben bu şekilde buraları
2 tane trabzana, bir tane ara boşluğa, 2 tane trabzana, bir tane ara boşluğa genelde olmak üzere doldurdum. Daha sonra şu kısma geldim. Burada biraz daha sıkı yaptım arkadaşlar. Çünkü sıkı yapmamın sebebi bu şekilde yayılmasın. Şu şekilde içeri doğru kavis alsın diye. Daha sonra burada bütün ilmeklere tek tek battım. Burada da ne yaptım? Burada da genelde 2 tane zincire, bir tane boşluğa. Yani tamamen şeyleri takip ettim arkadaşlar. Yani sıkı olmayacak şekilde ve şöyle tepe yapmayacak şekilde bana ne gerekiyorsa o şekilde orayı doldurdum. Tam bir kuralı yok aslında. Siz de elinizdeki iplere göre o şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Genelde bakın 2 tane trabzana, bir tane ortaya battım. Bu şekilde geldim. Buralarda da o şekilde yaptım. Şimdi şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu köşeyi de döndüm. Birazcık şöyle kavis yaparak dönüyoruz arkadaşlar bu köşeyi. Biraz sıkı dönüyoruz. Ve şu aralara batıyorum arkadaşlar. Yani şu bizim başlangıcımız. Burada da şu şekilde yapıyoruz. Bakın. Şöyle. Ve yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Yani bu kuralı yok aslında ama şu artış kısımlarını biraz daha dikkatli geçin arkadaşlar. Hafif kavis vererek geçin. Şimdi zaten ara parçayı yapacağız birazdan. Monte ettikten sonra daha güzel bir yuvarlak olacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Şimdi bakın şurası benim başlangıcımda. Evet. Şimdi ipimizi kopartalım. Şuradan geçiriyorum. Ve bağlantımı bitiriyorum. Şuradan arka tarafa alacağım. Ve bitireceğim arkadaşlar.
Evet, bu şekilde bir kez daha şey yapayım. Bitiriyoruz. Bakın. Gayet güzel oldu. Şimdi 2 tane parçamızı bitirdik. Şöyle bunları birbirine monte edeceğiz. Fakat ara bir parça öreceğiz arkadaşlar. Şu araya bir parça öreceğiz. Şimdi birazdan o parçayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Evet, ara parçayı yapmaya sıra geldi. Şimdi hemen hızlıca nasıl yapacağımızı anlatayım arkadaşlar. Bakın burada bir tane örmüş olduğum bir ara parça var. Bu ara parçayı aslında 2 tane parçadan oluşturacağız arkadaşlar. Çünkü şu fıstıklarımızın yönü şu şekilde yaptığımız zaman biri bu tarafa, biri bu tarafa bakması lazım. Böyle koyduğumuz zaman, bakın böyle koyduğumuz zaman bu fıstık aşağıya bakıyor, bu fıstık yukarı bakıyor. O yüzden bunun önüne geçmek için ne yapacağız? Şöyle bir parça ördükten sonra bu parçanın uzunluğu tabanın tam ortasına denk gelecek. Daha sonra burayı örmeyi tamamladıktan sonra ipimizi buraya takacağız ve bu yöne doğru öreceğiz. Yine bu kadar bir parça öreceğiz. Bu şekilde yapacağız. Arkalı önlü örmeyeceğiz yine burada arkadaşlar. Fakat burada kopartma yapmıyorum. Burada farklı bir teknik uygulayacağım. Kısa bir parça olduğu için güzel bir teknik uygulayacağız. Yani kopartmaya gerek kalmadan tek yönlü örebileceğiz parçamızı. Burada belli bir mesafe ördükten sonra düz. Şurada bir eksiltmemiz olacak birkaç sıra. Yani eksilterek gidecek. Bu parçaları tamamladıktan sonra, ikisini tamamladıktan sonra yine burada etrafına şu trabzanların arasına sık iğne yapacağız. Ve daha sonra ara parçamızı diğer 2 parçaya monte edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şimdi biz burada 6 zincirle başlayacağız. Yani 5 artı 1 zincirle başlayacağız. Bir sıra sık iğne öreceğiz ve örneğimize başlayacağız arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen ara parçaya da geçelim. Evet. Şimdi 6 adet zincir çekeceğiz. Fakat zincirlerimi 4 milim tığ ile çekeceğim arkadaşlar. Daha sonra üzerine örneğimizi 3,5 milim tığ ile yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi şurayı birazcık bol tutmak istiyorum ki düz bir şekilde yerleşsin örneklerim. O yüzden 4 milim tığ ile çekeceğim zincirlerimi. Bir tane kilit yapıyoruz. Ve 6 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Epey bir gevşek çektim arkadaşlar. Çeviriyoruz. Çeviriyoruz ve 5. lobdan başlıyorum. Arka tarafından bir tane sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Dördüncü sık iğnemi yaptım. Ve 5. sık iğnemi yaptım. Bu şekilde 4 numara tığla başlangıç yaptık. Şimdi şuraya bir tane belirleyici takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde belirleyicimizi takıyoruz. 3,5 milim tığ ile devam ediyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sürekli sıra sonlarında bu belirleyiciyi takacağız. Şimdi şöyle ipimizi uzatacağız. Bakın şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var.
Beşinciye şuradan tığımı sokuyorum. Bakın tığımı soktum. Şuradan ipimi aldım. Şu şekilde. Ve 3 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi bu zincir şuraya ait. Şuradaki zincire bir tane daha trabzan yapacağım. Şuradaki zincire fıstığımı yapacağım. Şuradaki zincire trabzan yapacağım ve buraya tekrar trabzan yapacağım. Yani 1, 2, buraya 2 trabzan, şu ortaya fıstık, şurada da zincirle beraber 2 trabzanım olmuş olacak. Tığıma ilmek aldım. Şu değil, yani bu zincire ait. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Yani buradan saydığınız zaman 1, 2, 3, 4. ilmek. Bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi 3. ilmeğime geldim. Burada fıstığımı yapacağım. Tam fıstık yapıyoruz. Burada 2 tane ilmeğim var. Bunlara da trabzanımı yapıyorum. Şimdi şuraya geldik. Birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yapacağım. Buraya tığımı soktum. Şu şekilde ilmek aldım. Şöyle uzattım. Şurayı çıkartıyoruz arkadaşlar. Burayı çıkartıyoruz. Yanınızda bir iğne bulundurun. Çünkü destek alacaksınız. Ve şu şekilde tığımı sokuyorum. Belirleyiciyi çıkarttığım noktaya sokuyorum. Bakın 1, 2, 3. Bir de bu belirleyicinin olduğu ilmek var. Şu şekilde alıyorum. Bakın 3 tanesinden geçirdim. 2 tane var tığımda. Bunu da bu şekilde çekiyorum. Bakın tam böyle denk geldi. Bunu 3,5'la yaptığım zaman şöyle midye gibi oluyor arkadaşlar. Hoş olmuyor. O yüzden o şekilde bir fikir yürüttüm ve 4 numarayla başladım. Tekrar buraya belirleyicimi taktım. Yine burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Yani 2 tane trabzana ait. Şu 1, 2, 3 de örneğimize, fıstığımıza ait. Şimdi yine 1, 2, 3, 3. zincirin tepesine tığımı sokuyorum. Şu şekilde uzatıyorum. Bakın şu şekilde uzatıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu bizim ilk trabzanımız. Şimdi bu buna ait. Şuraya bir tane trabzan yapacağım. Yine bakın şu şekilde ipten geçiriyorum. Ve 2 defa da çekiyorum. Şimdi şu ortaya 2 fıstığın arasına fıstığımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci fıstığımı da yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burada 2 tane ilmeğim var. İlk trabzanımı yapacağım. Şimdi bakın şu ilmeğim var. Önce buradan tığımı geçireceğim. Şu ipimden alacağım ve bekleteceğim. Sonra buraya geçirip onları çekip daha sonra ikisini çekeceğim.
gösteriyorum. İpimi doladım. Buraya batıyorum. Şu şekilde ipimden alıyorum. 3 tane var. Şimdi burayı çıkartıyorum. Şuradan geçiriyorum. Yani bunu kullanmamın sebebi şunun ucu birazcık ince olduğu için hemen kaçıyor. Aslında daha geniş bir şeyler bulabilseniz. İsterseniz 2 tane belirleyici de takabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de güzel oluyor. Yani biraz daha uzun oluyor bu ilmek. O zaman iğneye gerek kalmıyor. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4. Şu üçünü alacağım. Daha sonra ikisini alacağım. Şu şekilde 3 tanesinden geçirdim. Birazcık uzatın. Ve daha sonra ikisinden geçirdim. Bakın ne kadar hoş oluyor. Hiç ipi kopartmaya gerek kalmıyor. Gövdede biraz daha uzun olduğu için orada bu yöntemi kullanmadım. Bir de orada artışlarımız var. Birazcık daha zor olur. Belki düz bölümde kullanılabilir. Ama bu küçük bir parça olduğu için bu teknik çok işime yaradı. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Zaman zaman farklı tekniklerimi de kullanabiliyorum. Şimdi tekrar geldik. Bir kez daha göstereyim. Şu zincirimiz. Üçüncüsüne batıyorum. Bu şekilde. Tekrar bu ipimi uzatacağım. Şu şekilde. Şu çok gevşek olmasın arkadaşlar. Biraz sıkı olabilir. 1, 2, 3. Şimdi ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. Şimdi geldik fıstığımıza. Şimdi 2 tane trabzan yapacağız. İlk önce birincisini yapıyorum. 2 defa da çekiyorum. Şimdi geldi sıra son trabzana. Önce ipinizi sokun, daha sonra çıkartın. İpimi soktum, çektim sadece. Daha sonra bunu çıkartın. Zor değil arkadaşlar. Şimdi zorlandığıma bakmayın. Oluyor yani. Çok pratik bir yöntem. Yani buraya daha kalın bir şey bulursanız daha efektif yapabilirsiniz bu modeli. Şimdi bu şekilde çekiyorum. Bunu biraz uzatıyorum. Bu şekilde trabzanımı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde bile birazcık dar oluyor arkadaşlar. O yüzden 4 numarayla yaptım. Belki 5 bile yapılabilir. Son bir kez göstereceğim arkadaşlar. Bunu takıyoruz. Bakın 2 trabzan, 1 tam fıstık, 2 trabzanım var. Şimdi zincirin tepesine batıyoruz. 3. zincirden geçiriyoruz. Şu şekilde ipimizi alıyoruz, uzatıyoruz bu şekilde. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra ikinci trabzanın tepesine tığımızı geçiriyoruz. İlmek alıyoruz. Şuradaki ipimizi de içine alıyoruz. 2 defa da çekiyoruz. Şimdi fıstığımızı yapıyoruz.
Şimdi trabzanımızı yapıyoruz. 2 defa da çekiyoruz. Şimdi son trabzanımı yapacağım. Bakın şuraya batacağım. Şuraya battım. Şu şekilde ilmeğimi aldım. Belirleyicimi çıkartıyorum. Birazcık şu şekilde destekliyorum. Şimdi 1, 2, 3 ilmekten geçireceğim. Bu şekilde uzatacağım ve ikisini geçireceğim. Ve tekrar bunu takacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu örnekten 1, 2, 3, 4, 5, 6 o şekilde devam edeceğiz. Ve 23 tane yapacağız arkadaşlar. Yani benim ölçüme göre 23 tane oluyor. Sizin ipinize göre deneyeceksiniz. Yani normal bir iple eğer uymuyorsa, eğer bu ipi kullanmıyorsanız, farklı bir ip kullanıyorsanız denk gelmeyebilir. Ama benim bu örneğimde 23 tane bu şekilde öreceğim. Bu 23 tane sırayı örüyorum arkadaşlar ve geliyorum. Daha sonra şu eksiltme bölümüne geçeceğiz. Şu kısmı tamamlayacağız. Bu kısmı tamamladıktan sonra ipimizi buraya takacağız ve bu kısmı aynı şekilde bunun gibi aynı uzunlukta öreceğiz arkadaşlar. Tabii çantamıza monte edeceğiz. Monte ederken belki bir fıstık fark yapabilir. Onu monte ederken daha net anlayacağız. Eğer bir fark olursa sıra sayısında zaten onu belirteceğim. Ama büyük ihtimalle denk gelecek diye düşünüyorum. Eğer fıstıklarda eksilme olursa zaten onu belirteceğim. Ama genel olarak yöntem bu şekilde yapılıyor. Ben şimdi 23 sırayı tamamlayacağım ve eksiltme bölümünde tekrar buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, 23 sıramı ördüm. Şimdi eksiltmemizi yapacağız. Ne yapacağız? Şimdi burada şu trabzana bir trabzan yapacağız. Yani bu zincire değil, bir sonraki trabzana trabzan yapacağız. Fıstığımızdan yapacağız tam fıstık ve şuraya da yine ilk trabzanımıza trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde birer trabzan eksiltmiş olacağız. Şimdi buradan ikinci trabzanın tepesine tığımı geçirdim. İpimi aldım bu şekilde. Ve 3 zincir yaptım. 3 zincirimi yaptım. Şimdi fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi burada yine son trabzanı nasıl yapmıştık? Geçirmiştik. Sonra bundan geçirmiştik. Üçünü çekip sonra ikisini çekmiştik. Aynı yöntemle yapacağız. Bu şekilde ipimi alıyorum. Buradan sokuyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra buradaki belirleyicideki ilmeği de dahil ediyorum. Şu şekilde birazcık uzatalım. Bakın 4 tane var. Şimdi şu üçünü beraber toplayacağım ve daha sonra ikisini toplayacağım. Ve bu şekilde eksiltmemiz olacak. Tekrar buraya takıyorum. Bir trabzan, bir tam fıstık, bir trabzan. Şimdi bir sonraki sırada yine aynı şekilde yapacağız. Şu zincirin tepesine batıyorum. Battım. Şu şekilde alıyorum. Bakın. Ve yine 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi fıstık yapacağız arkadaşlar. 2 fıstığın arasına fıstığımızı
yapıyoruz. Bir trabzan, bir tam fıstık yaptık. Şimdi son trabzanımızı yapacağız. Buradan sokuyorum, alıyorum. Bu şekilde bekletiyorum. Buradaki ilmeğimizi de bu gruba dahil edeceğiz. Şu şekilde soktum. Şu üçünü alacağım. Daha sonra şu ikisini alacağım. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi bunu da tamamladıktan sonra ikisini aynı yaptık. Bu iki sırayı aynı yaptık. Evet, şimdi bu iki sırayı tamamlamış olduk. Şu bizim eksiltme bölümümüz. İki sırayı aynı yaptık. Ne yapmış olduk? Bir trabzan, bir tam fıstık, bir trabzan. Şimdi farklı bir şey yapacağız. Şimdi bir trabzan, bir yarım fıstık, bir trabzan yapacağız. Tığımı zincirden sokuyorum. Bu şekilde yine ipimi alıyorum. Ve 3 adet zincir çekiyorum. Şimdi şu fıstığın arasına bir tane yarım fıstık yapacağım. Bu şekilde 3 tane var ve çekiyorum. Bunu çektikten sonra bakın 1 2 3. Bu üçüncü trabzanın üstü benim ilk ilmeğim, bu ikinci ilmeğim. Şimdi burada bir ilmeğim daha olmuş olacak. 3 tane ilmeğim olmuş olacak. Şimdi tekrar doluyorum. Tığımı sokuyorum. Bu şekilde çektim ve bıraktım. Şimdi bunu da dahil ediyoruz. Üçünden çekiyorum ve tekrar ikisinden çekiyorum. Şimdi burada bakın 1 2 3 3 tane ilmeğim var. Bunların her birine birer trabzan yapacağız şimdi arkadaşlar. Ve sırayı o şekilde bitireceğiz. Neden 3 trabzanla bitiriyorum? Çünkü şimdi orada izah edeyim. Şuradan tığımızı sokuyoruz. Yine buradan ipimizi aldık. 1, 2 ve 3. Tekrar ipimi doladım. Şimdi şu fıstığın, bakın şu fıstığın tepesine battım ve 2 defa da çektim. Şimdi sonuncu trabzanı yapacağım. Bu şekilde aldım. Buradan da geçiriyorum. Şimdi üçünden geçirdim ve son trabzanımı yapmış oldum. Şunu takalım. Şimdi izah edeceğim. Şimdi bu şekilde oldu arkadaşlar. Neden 3 trabzan bıraktım? Çünkü burada da sık iğne yapacağız. Şunların arasından sık iğneyi geçireceğiz. Böylece en üstte bir tane bu şekilde trabzanımız kalmış olacak. Yani o yüzden buralardan tığlama yapacağımız için, yine sık iğne ile geçeceğimiz için bu şekilde 3 trabzanla bitirmiş oldum. Şimdi burayı artık bitiriyoruz ve kopartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kalmıştık. Burayı kopartacağız. Ve burayı bitirmiş olacağız. Şimdi şöyle döndürüyoruz ve buraya geliyoruz. Şimdi bu tarafı yapacağız.
Bakın burası eksiltmemizin olduğu kısım. Ters tarafı yapmadığınıza emin olun. Ön taraftan devam ediyoruz. Fıstıklarımızın pozisyonu bu tarafa doğru ilerleyecek. Şimdi bakın burada bir sıra sık iğnem var. O sık iğnenin üzerinden yapacağım arkadaşlar. Yani burada bir sık iğne oluşmasın. Çünkü burada sık iğne olmadığı için arada bütünlük olması açısından şuradan değil. Bakın. Şuradan değil. Şunun hemen altından. Yani bu sık iğneleri de içine alarak yapacağız. Zincirle başlıyoruz. Şuraya tığımı soktum. İlmek aldım. Yine şu şekilde sağlamlıyoruz. İpin üzerinden gezdiriyoruz ve 3 adet zincir çekiyoruz. Bu örnekte düz tarafta yaptığımız neydi? 2 trabzan, 1 tam fıstık, 2 trabzan. Evet, şimdi yapıyoruz. Yine sık iğnenin altından sokuyoruz ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi şuraya, hemen şuraya bakın. Bu fıstığın tam karşısına fıstığımızı yapıyoruz. Bakın. Şimdi trabzanımızı yapıyoruz. 2 defa da çekiyoruz. Ve sonuncu trabzanımızı şu şekilde tamamlıyoruz. Bakın 2 trabzan, 1 tam fıstık, 2 trabzan. Yine buraya takacağız. Bir kez daha göstereyim. 2 trabzanımız var. Şuradaki 1, 2, 3, üçüncünün 3. zincire takıyoruz tığımızı. Yine burada aynı yöntemle 3 zincir çekeceğiz. İkinci trabzanın üzerine yine tığımızı geçireceğiz. Bu ipi de içine alarak ikinci trabzanımızı yapacağız. Şimdi buraya fıstığımızı yapacağız. Şimdi 2 tane trabzan yapıyoruz. İlkini yapıyorum. 2 defa da çekiyorum. Şimdi buraya sonuncusunu yapacağım. Tığımı geçirdim. Bu şekilde ipimden aldım, beklettim. Şimdi yine aynı yöntemle bu ilmeği de dahil edeceğiz. Üçünü alacağız. Biraz uzatıp ikisini çekeceğiz. Bakın bu fıstıklar bu tarafa bakıyor, bu fıstıklar bu tarafa bakıyor. Şu şekilde yaptığımız zaman hepsi aynı yöne bakmış olacak monte ettiğimiz zaman. Evet arkadaşlar, bu tarafı da 23 sıra öreceğiz bu şekilde. Daha sonra burada yaptığım gibi bir trabzan, bir tam fıstık, bir trabzan, bir trabzan, bir tam fıstık, bir trabzan, daha sonra bir trabzan, bir yarım fıstık, bir trabzan ve 3 trabzanla bitireceğiz. Şimdi ben bu parçayı öreceğim. Etrafını sık iğne ile dolaşacağım ve en son size bu parçayı göstereceğim. Daha sonra da monte edeceğiz. Bu parça monte ederken daha iyi anlaşılacak. Yani eğer fazla gelirse veya kısa gelirse buraya ip takıp tekrar devam edebilirim. Söküp burayı tekrar uzatabilirim. Bir bakacağım.
Büyük ihtimalle olacak. Yani olacağını düşünüyorum. Ama eğer bir farklılık olursa monte ederken tekrar size ölçüleri söylemiş olacağım. Fakat sizin kullanacağınız ip aynı olmayabilir. O yüzden bu parçanın uzunluğunu siz kendiniz deneyerek ayarlamalısınız. O şekilde çantamızı tamamlamış olacağız. Ben şimdi bu aşamaları tamamlıyorum ve en son size bu parçanın bitmiş halini göstereceğim. Evet, ben şimdi bu kenar parçayı da tamamladım. Bakın şu şekilde etrafını sık iğne ile dolaştım. Burada ne yaptığımı söyleyeyim. Genelde 2 tane trabzana, bir tane araya, 2 tane trabzana, bir tane araya olacak şekilde ve böyle düz, hiç tepe yapmayacak şekilde ve gerdirme yapmayacak şekilde her tarafını sık iğne ile dolaştım. Şimdi şu kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şurayı hatırlarsanız 3 tane trabzanla bitirmiştik. Bu köşeyi yaptım. Şimdi bu köşede nasıl yaptığımı göstereyim. Burada belki tereddüt edebilirsiniz. Bir de burası biraz daha üçgen olması gerektiği için o kısmı göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle kaldım. Uca geldim. Şimdi burada burayı dönüp ipimi kopartacağım. Ama burayı birazcık daha sivri yapmak istiyorum. Şimdi bu üçlü trabzanın olduğu noktadayım. Şu aralara battığımızı söylemiştim. Şu araya battım. Şimdi trabzana geldim. İki tane buraya battım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane benim ilmeğim var. Şöyle yapıyoruz. Birincisinden alıp bu şekilde çekiyorum. İkincisinden alıp bu şekilde çekiyorum. Ve üçüncüsünden alıp bu şekilde çekip hepsini beraber şu şekilde toplayıp bir zincirle bitiriyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde sivri bir bitiş yaptıktan sonra artık bu parçayı çantamıza monte etme aşamasına geldik. Monte etmeyi şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi 12 sıradan örmüştük bu üçgeni. 1, 2 sıra şuradan iğne ile burayı birleştireceğim arkadaşlar. İp takıp birleştireceğim. Daha sonra bu kısmı şuraya oturtup birazcık aşağıdan başlatmış olacağım arkadaşlar. Orijinalde de o şekildeydi. Buradan başlayacağım monte etmeye. Daha sonra döndükten sonra diğer kenara monte edeceğim. O şekilde çantamızı yavaş yavaş bitireceğiz. Şimdi ben ipimi keseceğim ve monte etme aşamasını göstereceğim size. Evet. Şimdi şöyle uzunca bir tek kat ip iğneme geçirdim arkadaşlar. Şöyle bir kalın bir iğneme geçirdim. Şimdi öncelikle parçamızı monte etmeden önce şuralara belirleyici taktım. Şimdi bakın arkadaşlar, şurayı biz dönmüştük. 1, 2 tane, yani şu köşeye gelen sık iğne 1, daha sonra şu ortaya gelen sık iğne 2 ve üçüncü. Şu üçüncü sık iğneye bir tane belirleyici koydum. Aynı şekilde buraya da 1, 2, üçüncüye koydum. Buralardan ipimi geçireceğim. Şimdi öncelikle şuraya bir ipimi sabitliyorum. Şu şekilde sabitledim. Şimdi şu belirleyicinin olduğu noktadan geçiriyorum. Bunu çıkartıyorum artık. Ve şuradan geçireceğim arkadaşlar. Daha sonra şu belirleyicinin yanındaki noktadan, bakın şu belirleyicinin olduğu noktadan geçireceğim.
Bu belirleyicimi çıkartacağım. O noktadan geçireceğim ve tekrar ilk belirleyicinin olduğu noktaya geleceğim. Şimdi tekrar buradan geçireceğim. Şöyle epey bir sıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Burası başı olduğu için burası ayrılmaması lazım ve birkaç kere bu şekilde geçeceğim. İlk başlangıç olduğu için. Son bir kez geçip devam edeceğim. Şimdi burayı geçtikten sonra yine buradan geçiriyorum. Ve yanındakinden geçip artık devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Burayı sıkmanızı tavsiye ediyorum. Aralık olmasın. Yanındakinden geçirip karşıya geçiyorum. İki defa yapacağız arkadaşlar. Geri dönüyorum. Kalınlık yapmasın diye tek kat tercih ettim. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi yanından geçirip devam ediyoruz. Tekrar yanından geçip karşıya geçiyorum. Tekrar geri dönüyorum. İki defa o noktalardan geçmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi artık devam edeceğim. Yanındakinden geçip diğer ilmeğe geçiriyorum. Tekrar yanından geçip geri döneceğim. Bu arada sıramızı kaçırmayalım. Bunu 2 sıra yapacağız arkadaşlar. Şu kadar yapacağız. Daha sonra yan parçamıza geçeceğiz. Bir kez daha geçeceğim arkadaşlar.
Evet, burayı tamamladık. Şimdi parçamıza geçelim. Şu sivri uçtan başlayacağız. Bakalım nasıl yerleştireceğiz. Şimdi şuraya sokacağım. Daha sonra şuraya sokacağım. Bakın şuraya sokacağım şimdi. Şimdi şuradan tekrar şuraya sokacağım. Daha sonra şuradan şöyle sokmak istiyorum arkadaşlar. Havaya kalkıyor çünkü orası. Bakın şöyle sokunca iyi oldu. Şu yukarıdan döneceğim. Şuradan gireceğim. Buna da aynı şeyi yapacağım. Şöyle sokalım. Daha sonra şuradan şöyle sokacağım. Tamamen spontane yapıyorum şu an arkadaşlar. Denemedim hiç, yani beraber yapıyoruz. Şurası biraz şöyle olması lazım arkadaşlar. Şuradan tekrar sıkıştırmak istiyorum. Bence oldu. Şöyle geri döneceğim şimdi tekrar, hem sağlamlanmış olsun. Şimdi şu tarafla devam edeceğim. Bakın. Bu parçayla devam edeceğim.
Biraz gergin yapmaya çalışın arkadaşlar. Orada bir potluk oluşmasın sonra. Bakalım tek kat, tek dönüş yeterli olabilir şimdi. Gerekli gördüğüm yerlerde geri dönüp tekrar geçiş yapmayı düşünüyorum. Biraz şu başındayken bir yapayım. Sanki daha sağlam oluyor arkadaşlar iki defa olunca. Evet. Bu şekilde güzel oluyor. Şöyle gergin tutun arkadaşlar. Düğüm olmuş burada. İp biraz yıprandığı için 2 kat geçmekte fayda var. Dilerseniz 2 kat da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Belki daha mantıklı olabilir. Evet. Ama kabalık yapabilir diye düşündüm ben. Bu şekilde yaptım. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Burayı bu şekilde monte edeceğim. Şuraya kadar. Ondan sonra ipim yetmeyecek büyük ihtimalle. Yetmediği noktada bir yere sabitleyip yeni ip takıp devam edeceğim. Sonra diğer kenarını yapacağım. Şu kenarını yapacağım. Yani zigzag şekilde buradan girip buradan çıkacağım. Buradan yanından girip karşıdan çıkacağım. O şekilde yapacağım. Kritik nokta buydu arkadaşlar. Eğer burada bir kritik nokta görürsem tekrar kamerayı açarım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yan parçamızı çantamıza monte ediyoruz. Evet, çantamız çok güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten benim de çok keyif aldığım bir çanta oldu ve çok mutlu oldum açıkçası. Çünkü inanın hiç deneme yapmadan önden beraber ördük bu çantayı. Şimdi bir sonraki aşamaya geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum sizden. Biliyorsunuz çok yeni bir kanalım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bu bana gerçekten motivasyon verecektir arkadaşlar. Çünkü gerçekten arka planda çok emek sarf ediyoruz. Böyle küçük bir ricam olacak sizden. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi artık bir sonraki aşamaya geçmek istiyorum. Çünkü artık ben de merak ediyorum çantanın son halini. Şimdi orijinalde şurada birazcık örüp bir deri parçası konulmuş arkadaşlar. Şimdi onu yapmaya çalışacağız. Orijinale yakın bir şeyler düşünüyorum. Bakalım hep beraber sonucu göreceğiz. Evet, çantamızın artık son aşamasına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar sapı takma aşaması kaldı. Şöyle bir parça öreceğiz. Öncelikle bakın buraya örmedim. Şurada bunu uygulayacağız birazdan. Böyle bir parça öreceğiz. Daha sonra şöyle bir sap kullanacağım ben arkadaşlar. Orijinale hep yakın. Onlar da bu şekilde bir sap kullanmışlar. Şöyle geçirmişler örgüye. Tahmin ettiğim kadarıyla bu şekilde. Tabii onlar terzi dikmiş, yani dikiş makinesiyle dikilmiş ama biz elle bunu bu şekilde monte edeceğiz. Buraya da monte edeceğiz. Bu şekilde bir sapı olmuş olacak. Evet, şimdi bu sapın aynısını buraya da uygulayalım arkadaşlar. Yine çift kat ip kullanacağız. Şimdi bakın burada benim birleştirme yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane sık iğnem var. Burada da 1, 2, 3 tane sık iğnem var. Bunları kullanacağım ben şimdi arkadaşlar. Böyle yine ipimi biraz uzun bıraktım. Şimdi buraya takıyoruz. Bu şekilde.
bu ipimi içine alacağım arkadaşlar. Şimdi ipimi taktım, bir tane zincir yaptım. Daha sonra aynı noktaya tekrar sık iğne yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü bunun tepesi burası olmuş oluyor. O yüzden bir tane sık iğne yaptık. Yani birinci ilmeğimizi yapmış olduk. Şimdi buraya ikinci sık iğnemi yapıyorum. İkinci sık iğnemi yaptıktan sonra burada bir sık iğnem var ve burada bir sık iğnem var. Şimdi ben bunları birlikte alacağım arkadaşlar. Şu şekilde yapacağım. Buraya sokuyorum. Daha sonra karşıya sokuyorum. Bu şekilde. Şöyle ipimden alıyorum. Ve şöyle biraz uzun çekiyorum. Çünkü burası birazcık aşağıda olan bir bölge. Şimdi kaç oldu? 1, 2, 3 tane oldu. 4 ve 5. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 olmuş oldu. Bunu saymıyoruz zinciri arkadaşlar. Çünkü tepesi bunun şu. Tepesi bu. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane zincir çekiyoruz ve şu şekilde ters çeviriyoruz. Bunu daha sonra yapacağız, saklayacağız. Şimdi burası benim ilk ilmeğim. Buraya batıyorum. Bir, iki. Şimdi şu 3 ile 4'ü beraber alacağım. Eksilteceğim arkadaşlar. Çünkü sapıma göre birazcık geniş kalıyor. O şekilde yapacağım burayı. Bakın. Birincisini yaptım. İkincisini yaptım. Şimdi burada 3 ve 4'ü beraber alacağım. Bakın bu şekilde aldım, kaldım. Diğerine de battım, aldım, kaldım. 3 tane var. Şu şekilde 3'ünü alıp birazcık bunun genişliğini eksiltmiş oldum. Şimdi buraya geldik. Bakın şuraya batıyorum. Buraya battım ve bu şekilde ilmeğimi aldım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bu tarafa çeviriyorum. Şimdi yine dibine şu şekilde battım ve sık iğnemi yaptım. Batıyorum ikincisine. 2 oldu. Batıyorum üçüncüsüne. 3 oldu. Ve burası bakın. Burası benim son tepem. Son sık iğnemi yapacağım. Bu şekilde son sık iğnemi. Bir sıra daha yapalım. Evet bakın 1, 2, 3 sıra oldu. Bir sıra daha yapıyorum arkadaşlar. Yine dibine battım. İkincisine battım. Üçüncüsüne battım. Ve dördüncüsüne batıyorum. Arkalı yönlü sık iğne yapmış olduk. Bakın bu şekilde bir ek parça yaptık. Bunu da rahatlıkla artık monte edebilirim. Bu şekilde. Yani sizin kısa geliyorsa derinize göre 5 sırada çıkabilirsiniz. Yani tam içine alacak şekilde bu şekilde 5 sırada geçebilirsiniz. Hani buradan taşmamasına dikkat edin. O yüzden biraz eksiltme yaptım. Ama şuradan ince başladığımda da kötü durdu arkadaşlar. Çünkü tam ilmekler buradan başlıyor. Şu şekilde devam etmesi açısından, estetik bir şekilde devam etmesi açısından o şekilde yaptım. Birazcık eksilterek daralttım bu parçayı. Evet bu şekilde arkadaşlar parçalarımızı yapıyoruz ve daha sonra sapımızı monte ediyoruz. Sapımızı nasıl monte edeceğiz? Şöyle arkadaşlar şuraya takıyoruz. Buradan gireceğiz, buradan çıkacağız. Daha sonra buradan gireceğiz, buradan çıkacağız. Yani şu şekilde yapmayın. Çirkin olur. Biraz böyle daha kibar olur bu şekilde yaparsak. O şekilde yapacağım. Şöyle bir ipim var. Bakın şöyle bir ipim var. Bu renk, buna yakın bir renk. Onunla birlikte yapacağım.
ve çantamı tamamlayacağım arkadaşlar. Ben bu detayların hepsini tamamlıyorum arkadaşlar ve çantanın son haliyle geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın sapımı da diktim bu şekilde. Şuralardan 2 delik açtırmıştım. Bu şekilde diktim. Gayet güzel oldu. Şimdi bir de şurayı şöyle birazcık birleştirdim ben arkadaşlar. Çünkü bakın böyle biraz açıkta kalıyor. Şuradan 2 ilmek kadar birleştirme yaptım. Şimdi onu göstereceğim size. Şimdi şuradan ip geçirdim arkadaşlar. Bakın şuradan ip geçirdim. Şu şekilde. Şuradan geçiriyorum bunu. Buraya bir tane ip bağladım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen yanından şöyle 2-3 ilmek kadar bunu şuradan geçirsem daha iyi olurmuş. Karşılıklı. Şuradan. İyice dibinden geçiriyoruz önce. Bu şekilde. Bakın. Şu şekilde giriyoruz. Şimdi şöyle birazcık üstten gireceğim. Şöyle kapatmak için. İki tane yapmışım. Bir tane daha yapayım şuradan. Yani burayı birazcık şey yapıyoruz arkadaşlar. Birleştiriyoruz. Yayılmasın diye çantamız. Bakın şu şekilde yapıyoruz. Bakın böyle toparlanmış oluyor. Yani orijinalde de buralara yapılmamış arkadaşlar. Sadece çok az şuradan yapmışlar. Arka tarafta şimdi gizleyeceğim arkadaşlar. Ve böylece çantamızı bitirmiş oluyoruz. Evet, artık videomuzun sonuna geldik. Çantamızın son görünümü bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok güzel bir çanta oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bir küçük de hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.